Efendim İbrahim Paşa Sarayı'nın önündeyiz. Sultanahmet Meydanı'ndayız. Burada çok özel bir şey göreceğiz sizinle beraber. Normalde amacımız İbrahim Paşa Sarayı'nı gezmek. Ama İbrahim Paşa Sarayı'nın bize yapacağı bir sürpriz var. Bu sürpriz, bu 16. yüzyıl Osmanlı Sadrazam Sarayı'nın altında Roma Hipodromu'nun günümüze ulaşmış en sağlam kısmı duruyor. En sağlam kısmı. Ve biz şimdi içeri girer girmez sizinle onu göreceğiz. Önce hipodrom nedir? Ben size bunu anlatayım. Ondan sonra içeride gördüğünüz şeye bir anlam verebilirsiniz. Bunu anlatmazsam buna anlam veremezsiniz. Hipodrom ne? Bakın Roma İmparatorluğu'nda başkent neresiydi? İtalya'nın Roma'sıydı. Sonra ne oldu? İstanbul oldu. İtalya'nın Roma'sında da bir Circus Maximus vardı. Yani atların yarış yaptığı, atlı arabaların yarış yaptığı, gladyatörlerin dövüş yaptığı bir alan. Bir de onun kenarında bir tepe olur. Tepenin üzerinde de Palatina, saray tepesi ve orada da İmparatorluk Sarayı olur. İşte meydan, bu gördüğünüz meydan. Meydanın hemen önünde bir tepe vardı. Tepenin üstünde de Roma İmparatorluk Sarayı, Büyük Magnaura Sarayı vardı. Ve bu gördüğünüz meydanda atlı araba yarışları yapılmakta idi. At yarışları, atlı araba yarışları. Bunlar yapılıyordu. Roma döneminde Roma'nın asilzadeleri buralarda saraylar yapmıştı ve halk ortalama 100.000 kişi bu meydandaki gösterileri izliyordu. U şeklinde bir yapıydı. U'nun şu kavisli kısmı Marmara Rektörlük binasının arkası Spendon. Yuvarlak, yarım yuvarlak kavis hala duruyor orası. U'nun şu düz kısmı ise Ayasofya'nın önünde kalan kısım. O da orada duruyor. Millet nerede izliyordu? Tabii ki tribünlerde. Tribünler neresiydi? Orasıydı. Yani oradan, Ayasofya'nın oradan, tramvay yolundan tribünler böyle geliyordu. Buradan bu şekilde şu an İbrahim Paşa Sarayı'nın olduğu yerden böyle dümdüz böyle ilerliyordu. O tribünler burada bir kavis çiziyordu. Bu kavis böyle geliyordu. Ve aynı tribünler bu kez İmparatorluk Sarayı'yla meydanın arasında buradan bu şekilde devam etmekteydi. Bu meydanı 3 taraftan çeviren tribünlerde insanlar oturuyordu ve bu meydandaki gösterileri, dövüşleri, yarışları izliyorlardı. Sonra ne oldu? Sonra Roma Hristiyan Roma oldu ve Hristiyan Roma döneminde bunlar buradaki paganizme ait eserleri yıktılar, kırdılar, yok ettiler ya da bir takım yapı malzemesi olarak kullandılar. Fatih'in İstanbul'u fethinde hipodrom burada yarım yamalak duruyordu. Bir takım yapı kalıntıları vardı. Tribünlerin bir kısmı duruyordu. Spendon'un basamakları ve sütunları duruyordu. Nereden biliyorum? Çünkü Kanuni döneminde minyatürler var. Matrakçı Nasuh'un minyatüründe, İstanbul minyatüründe bu Spendon'un sütunları, basamakları falan duruyor. İbrahim Paşa'nın, Kanuni'nin sadrazamı ve aynı zamanda kız kardeşinin kocası Hatice Sultan'ın bu sarayı yapılırken hipodroma ait ortalıkta bulunan son yapı malzemeleri kullanıldı. Ve İbrahim Paşa Sarayı yapılırken o hipodromun oturma gruplarının bir kısmı sarayın altında kaldı. Ve o şekilde muhafaza oldu. Yani sarayın üstüne yapılması bir noktada nimet oldu. Burası korundu. Diğer yerler açıkta kaldığı için hızla yıprandı. Hele 1950-55 döneminde, Menderes döneminde Adalet Sarayı yapılırken İbrahim Paşa Sarayı'nın yarısını yıktılar. Oradaki Antiokos Sarayı'nın yarısını yıktılar. Üzerine o beton canavarını yaptılar. Bunun içinde kalan o oturma yerleri, tribünler korundu. Şimdi sizinle beraber bir 16. yüzyıl Osmanlı Sadrazam Sarayı'na gireceğiz. Ama içinde bize günümüzden 1500 yıl öncesine ait. Bu hipodrom burayı ilk kez kim yaptırdı? İlk kez. Daha Roma'ya İstanbul başkent olmamıştı ve o günlerde Roma imparatorları İstanbul'un güzelliğini, farklılığını, stratejik önemini görmüşler ve buraya bir hipodrom yapmışlardı. Bu adam, Adıyamanlı var mıydı aramızda? Adıyamanlı yok değil mi? Yakınlarına var. Adıyaman'da meşhur bir Roma köprüsü var. Giden var mı hiç? Ya, canlı yayındakilere sorsaydık keşke. Neyse söyledin artık, duydu herkes. Cendere Köprüsü. Söylesinler hocam. Cendere Köprüsü'nü yapan Roma İmparatoru. Bilen çıkar mı? Bakalım hocam. Hadi ben de bakıyorum şu an. Canlı yayındakiler. İmparatorluk Sarayı.
yapan yani hipodromu ilk yapan kişi Roma valisi, ben söyleyeyim, Septimus Severus. Burayı ilk kez o yaptırdı. Septimus Severus. Milattan sonra yüzlerde yaşamıştı. Konstantin döneminde büyütüldü. Justinianus döneminde iyice zirve bir hale getirilmiş oldu. Şimdi içeri giriyoruz ve hipodromu görüyoruz. Çantalarımızı ilk sıraya bırakacağız. Ses cihazları ötmez. Onlar boynunuzda kalabilir. Kolay gelsin. Abi alayım. Evet. Canlı canlı X-Ray'dan geçtik yazıyorlar. Hakikaten sizi canlı canlı X-Ray'e soktum. Haberiniz olsun. Alın gelin, hadi bekliyorum. Evet, girelim içeri, hadi buyurun. Bakın sürpriz. Giriyoruz, giriyoruz ve işte karşımızda size az önce uzun uzun anlatmış olduğum Roma hipodromunun kalıntısı. Şimdi önce şu resimlere bir bakalım. Hipodromun nasıl bir şey olduğunu görmeye çalışalım. Bakın, hipodrom ilk yapıldığında o Roma'nın ihtişamlı dönemlerinde aynen böyleydi. Yani az önce anlattım ya size, U şeklindeydi. O U'nun kavisli kısmı spendondu. Tam ortasından spina diye bir duvar geçiyordu. Bütün anıtlar bu duvarın üzerindeydi. Şu an bu anıtlardan zamanında belki 50 tane, bazı kaynaklar 100'e yakın anıt sayıyor. Bakın, spina duvarı şu işte. Bugün bu anıtlardan 3 tanesi günümüze ulaştı. Dikili taş, Romalıların yaptığı örme taş, bir de bugünkü Yunanistan Delphi Apollon Tapınağı'ndan getirilen yılanlı taş. Evet, gördüğünüz gibi. Mesela bu da eski bir gravür. Hipodromun yine eski hallerini gösteren. Artık Roma iyice fakirleşmiş. Hipodromu kullanamıyorlar. Hipodromun sağa solu dağılmış. Fatih İstanbul'u fethettiğinde, hatta Kanuni döneminde 16. yüzyılda Spendon'un sütunları duruyordu. Matrakçı Nasuh'ta gördük demiştim ya size. İşte bakın, bu sütunlar işte onlar. Kanuni atıyla buradan geçiyor. Bu sütunlar ve basamaklar duruyor. Şu an bu yapının neresi günümüzde ayakta? Sadece şurası ayakta. Şu kısım hala duruyor. Çarşamba pazarında burada pazar kuran sebzecilerin domateslerini, biberlerini buralara depo ediyorlar. Bizim ülkemizde, kimse kusura bakmasın, öyle cahiller var. Diyor ki adam, burayı kazmayın, turizme kazandırmayın. Sebzecilerin domatesleri, biberleri burada depo edilsin, ben buna razıyım diyor. Allah'ın cahili. Gel de İlber Hoca'ya hak verme. Hani keşke ölsen diyor ya, çok cahilsin diye. Hani ben daha İlber Hoca kadar yaşlı değilim, daha 40'lardayım. 70'e gelsem ben ne diyeceğim kim bilir bunları görünce. Adam diyor ki yani pazarcılar buraya domates, biber depolasın ama kazılıp turizme açılmasın diyor. Allah bir an evvel o cahillerden kurtarsın bizi. Ben başka bir şey söylemiyorum. Hani keşke ölseler demiyorum ama Allah akıl versin diyorum. Hipodrom bakın aynen bu şekildeydi. Oturma yerleri, tribün demiştim ya size. Tam 100.000 kişi burayı kaplıyordu, oturuyordu. Bu 100.000 kişinin oturduğu oturakların tabii ki bir rampası vardı. O rampa, hatta 1955'te Adalet Sarayı yapılırken İbrahim Paşa Sarayı'nın yarısını yıktılar. Yarısı yıkıldı ve bakın tribünler ortaya çıktı, basamaklar görüyor musunuz? Ve bunun üstüne bir yapacak kadar da cahildiler. Mahvettiler. Ve günümüze bakın, şunlar kaldı. Şu gördüğünüz tribünler. Bakın burada bir kemer var. Bu kemer ne için var? Dikkat ederseniz burada ikinci bir kemer var. Bundan boyu biraz daha düşük. Burada bir üçüncüsü var. Amaç burada bir rampa oluşturuyor. Bu rampaların üzerinde tabii direkt oturmuyor insanlar. Bunların da üzerine ne vardı? Mermer koltuklar vardı. Mermer 3 kişi 4 kişi yan yana oturduğu koltuklar vardı yan yana. Orada oturuyordu millet ve bu meydandaki işte at yarışlarını, atlı araba yarışlarını, gladyatör dövüşlerini izliyorlardı. Bu mermer koltuklara ne oldu? Vallahi bedavadan mis gibi mermer koltuk ne olacak?
Kapanın elinde kaldı. Söken kullandı orada burada her yerde. En son İbrahim Paşa'nın bu içine bulunduğumuz sarayı yapılırken son mermer koltuklar kullanıldı. Günümüze sadece 2 tane mermer koltuk kaldı. Nerede söyleyeyim mi size? Çok gizli ama aramızda kalması lazım. Yaklaşın şöyle. Söylüyorum. Yaklaşın. Son mermer koltuk 2 tane kaldı. Karşımızda bir cami musunuz? Adı neydi o caminin? Sultanahmet. O caminin içinde duruyor ve hiç kimse fark etmiyor. Hiç kimse. Açık bir espri yapmıyorum. Hiç kimse. Şu an restorasyonda, bahçe kapalı. Ama kıyısından köşesinden baktığınız zaman son 2 hipodromun mermer koltuğu bahçede öyle duruyor. Hacı amcalar falan namazdan çıkınca oturuyorlardı bazen. Eski yıllarda böyle bir durum. Muhakkak onu görmelisiniz. Evet, o günlerden. Velhasıl bakın üzerinde koskoca bir sadrazam sarayı var. Yalnız yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Yiğidi öldürmüşler zaten İbrahim Paşa. Osmanlı tarihinin en klas sadrazamıydı. Bence bir evet, Kanuni'yi seviyoruz. Osmanlı sülalesini seviyoruz ama benim gönlümün bir kısmı ne diyor biliyor musunuz? Kan'dan sonra keşke İbrahim Paşa azıcık padişahlık yapsaydı. Keşke azıcık. Ha buna izin verirler mi? Tabii ki vermezler. Ben Kaan döneminde olsaydım şu an benim kafa gitmişti. Yani İbrahim Paşa azıcık sadrazamlık yapsaydı demek ölüm cezası. İbrahim Paşa çok zeki bir adamdı. Ben mesela çok isterim. Mesela şimdi önümüzde seçimler var. Elimde imkan olsa seçimlerde İbrahim Paşa'yı direkt ülkenin başına getirmek isterdim. Bakın İbrahim Paşa mezarından kalksa, şu an ülkemizin başına gelse, bak particilik yapmıyorum. Hiçbir partinin adamı değil. Mezardan çıkaracağız ve ülkenin başına getireceğiz. Ülkenin bütün problemlerini aylar için. Diyeceksin nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Osmanlı'da Kanuni tarihinde 2 büyük isyan çıktı. Kanuni 2 koca ordu gönderdi. 2 ordu da isyancılara yenildi. İbrahim Paşa tereyağından kıl çeker gibi ayaklanmayı da tak diye bastırdı. Biz yıllar oldu PKK'yı bitiremedik. Samimi değiliz çünkü. İbrahim Paşa olsaydı aylar içinde bütün problemleri çözerdi. Nasıl çözüyor biliyor musunuz? O günlerde Kanuni tahta geçmiş. Çok büyük ayaklanma var. Gidiyor 2 ordu gelmiş ayaklananlara. Bakıyor ayaklanan işte adam ve çapulcuları bir avuç. Osmanlı ordusunun yenmesi mümkün değil. Nasıl yeniyor? İşte Maraş'ta sipahiler bunlara destek vermiş. Dulkadir sipahileri. Yok şu yok bu böyle 3-5 besleyen kaynak var. O besleyen kaynaklara gidiyor. Diyor ki sizin diyor sıkıntınız ne? Ya işte bizim tımarlarımıza tepemizdeki vali el koydu. Dediğiniz tımar olsun diyor. Veriyor tımarları Dulkadirlerin. Hop onlar isyandan eteğini desteğini çekiyor. Öbürü bütün destek verenlerin elini çektirince o isyan eden adam bir avuç adamıyla kalıyor. Kale Çelebi isyanı. Kale Çelebi sadece kendi özel koruma birlikleriyle İbrahim Paşa gidiyor tak diye bitiriyor. Zekilik başka bir şey. Zeka. Yani bataklığı kurutuyorsun. Sivrisineklerle uğraşmıyorsun yani. Müthiş bir adam. O gün yani Şarken elçi gönderiyor Busbek. 3 ay bekletiyor elçiyi. Ya o kadar forslu ki. Ya mesela Biden elçisini gönderiyor ya da Putin. 3 ay bekliyorlar adamlar bizle görüşebilmek için. O da Cumhurbaşkanı değil ha. Cumhurbaşkanının yardımcısıyla görüşmek için 3 ay bekliyorlar. O kadar büyüksün. İbrahim Paşa Manisa'da bir kadının yetiştirmesi, kölesi, Adriyatik'te çobanlık yapan bir oğlan, zehir gibi bir zeka. Kanuni de o günlerde genç, o da o günlerde 17-18 yaşında Manisa'da Sancakbey'i. Sokakta yürürken, tabi eskiden bütün evler olulu, cümle kapıları var. Bir evin önünden geçerken bahçesinden bir sesi, ama keman değil, şu yatırıp da çalınan keman, kemençe, klasik kemençe. Klasik kemençe, Karadenizlilerimizin çaldığı, yani şöyle tutup çaldıkları kemençe değil. Keman, klasik kemençe sesi duyuyor, bayılıyor. Hemen o cümle kapısına vuruyorlar. Kapı açılıyor. İçeride yaşlı bir kadın, bir de çocuk yaşta bir genç oğlan. Kanuni gidiyor yanına. Kadının yetiştirmesi, kadının çocuğu olmamış. O köle çocuğu satın almış, evlat edinmiş. Adı ne? İbrahim. Müslüman olmuş çocuk. Ahbap oluyorlar. Çok zeki çocuk. Kanuni bayılıyor ona. Kanka oluyorlar yani. Gel git beraber. Ondan sonra onu İstanbul'a gönderiyor. Ender onu bitir direkt sadrazam yapıyor. Müthiş. Ya
Paşa için yani niye öldürüldüğü hiç konuşulmamış. O günlerde Divan-ı Hümayun'da 2 tane, biri kazasker, biri nişancı var. Bir tane Kanuni'ye geliyorlar. İbrahim Paşa boğdurulduktan 3 ay sonra. Hanım İbrahim Paşa'nın idamı diyecek oluyorlar. Kanuni ikisini de azlediyor. Vaziyetini de konuşturmuyor hiç. Net niye öldürüldüğü bilinmiyor. Fakat ben niye öldürüldüğünü söyleyeyim mi? Ya toplanın dermişim. Neyse bunu açık söyleyebilirim. Ya İbrahim cümleler kullanıyor. Haddi aşan cümleler kullanıyor. İlk seferinde sultan unvanı kullanıyor. Sultan. Ordunun başına bir sadrazam gidiyorsa sadrazama ne denir? Serasker denir. Serasker sultan unvanı kullanıyor yani. Şimdi onu ne kullanıyorsun? 2. Kanun çok sevdiği kişinin... Kesiliyor diyorlar hocam ama. Öyle mi? Kanun... Burada de burada çekmiyordu. Şöyle biraz daha cama doğru alayım sizi. Kanuni'nin çok sevdiği bir adamı var. Onu öldürtüyor mesela. Bu tip şeyler birikiyor Kanuni'de. En son İran'ı çökertmek için bir plan kuruyor. Bakın İran yani Safevi devleti hep başımızın derdi olmuş bizim. Safevileri çökertemiyoruz. Kanuni 3 sefer yapıyor. Şimdi Safeviler Van'ı ellerine tutuyorlar. Kanuni orduyla Van'a iniyor. Buna Tebriz'e kaçıyor. Tebriz'e gidiyor, Bağdat'a kaçıyor. Bağdat'a gidiyor, hadi Meşhed'e. Yani tutamıyorsun. İbrahim Paşa diyor ki sultanım bizim başkent İstanbul diyor. Bunların başkenti Tebriz. Biz bunlara baş etmek için biz İran yani Safevi topraklarına bir uydu devlet kurmalıyız diyor. Kaan diyor ki yani böyle bir tampon devlet bizim Türkiye'mizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi düşünün. Peki diyor böyle bir devlet kurduk başına kim geçecek diyor Kanuni. Siz bilirsiniz hünkârım diyor ama isterseniz ben olurum diyor. Ya bunlar sıkıntılı hareketler. Bunları yapmayacaktı. Kanuni sen olsan deyip ağız arasa bile estağfurullah belki hükümdarlık ki falan demesi lazımdı. Ama yapmıyor. İşte bu tip durumlar büyüyüp bardağı doldurunca o gün Kanuni onu bu evde oturuyordu. Burası onun evi. Hatice Sultan'la oturuyorlardı. Birazdan üst kata çıkacağız. Hatice Sultan'la İbrahim Paşa belki bizi iftara ağırlayacaklar. Gitmeyin durun kalın akşama diyecekler. Olur mu? Olur yani. Baybars neredesin? İstanbul muhafızlarını izledik onunla biz 2 gün evvel. İslam muhafızlarının olduğu gibi cırt diye bir pencere açılır gideriz. İbrahim Paşa saraya yemeğe çağrılıyor. Bakın sessiz olun. Sessiz olun. Bir yere yemeğe davet edildiniz mi? Yemeğe yediniz mi hemen kaçacaksınız. Yörüğün karnı doydu mu gözü nerede olur? Yolda olur. Hemen topuklayacaksınız. Yemeğe yediniz. Kal bu gece dedikleri zaman kesinlikle kalmayacaksınız. Topkapı Sarayı'na gidiyor. Kanun diyor ki, Kanuni kim? Eniştesi mi oluyor? Hayır. Hanımının abisi. Hanımın abisi enişte mi? Yok. Hanımın abisi ne oluyor? Kayınbirader. Kayınbirader değil mi? Kanuni diyor ki akşam yemeğe çağırıyor. Yemeği yiyorlar. Kal bu gece diyor. O da kalıyor. Gece boğduruluyor. Evi burası. Evi burası. Topkapı'da ne kalıyorsun? 2 adım yer gel evine işte. Bir de ben çok gülüyordum ya. Hatice Sultan abimi özledim diyor. Dizide muhteşem. Faytona biniyorlar. Git Allah git kilometreler. Ne kilometresi? Şuradan şurası yani. Ondan dolayı ve İbrahim Paşa bu şekilde rahmetli oluyor. Evet biz şimdi İbrahim Paşa'nın sarayını gezeceğiz. A'dan Z'ye dolayısıyla çok uzun sürecek. Biz böyle bir canlı yayında size bu sarayın altındaki Roma Hipodromu'nun türlerinin altyapısını göstermeye çalıştık. İbrahim Paşa Sarayı'ndan selamlar.